Merhaba. Bugün sizinle kurabiye ev yapacağız. İlk olarak kurabiye hamurumuzla başlıyoruz. Kabımıza 150 gram katı yağımızı alıp üzerine 1 çay bardağı esmer şekeri ve 1 paket vanilya ekliyorum ve mikserle çırpıyorum. Siz dilerseniz esmer şeker yerine 1 çay bardağı pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir yumurtayı kırıyorum ve yarım su bardağı süzme balımı ekliyorum. Eğer siz bal eklemek istemiyorsanız yağ oranını artırabilirsiniz. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra tekrar mikserle çırpıyorum. Kuru malzemelerimi elekten geçiriyorum. Unun bir kısmını eleğime alıyorum. Üzerine yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tarçın ekleyip elekten geçiriyorum. Burada dikkat ederseniz kabartma tozu kullanmadım. Hamurunuza kabartma tozu koyarsanız kurabiyeniz çatlama yapabilir. Unun geri kalan kısmını da eliyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Toplamda 4 su bardağı artı 6 yemek kaşığı un kullandım. Siz yine de kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin. Hamurunuz ele yapışmayacak bir kıvamda olmalı. Daha sonra hamurumuzu 2 eşit parçaya bölüyoruz ve strece sarıp buzdolabında 1 saat bekletiyoruz. Hamurlarımız 1 saat dinlendikten sonra 2 yağlı kağıdın arasında merdane ile açıyoruz. Hamurunuz çok kalın veya çok ince olmasın. Evin alt kısımlarında pek sorun yaratmasa da çatı katı hamurunun kalın olması aşağı doğru kayma yapar. A4 kağıdı ile kestiğim evin şablonlarını hamurun üzerine koyarak kesme işlemimi yapıyorum. Videonun sonunda evin ölçülerinin çizimini verdim. Oradan izleyebilirsiniz. Şu an 2 adet evin yan duvarlarını ve pencerelerini kesiyorum. A4 kağıdıyla kendime kardan adam ve bulut şablonu çıkarttım. Kağıtları hamura iyice yapıştırıp onları da küçük bir bıçakla kesiyorum. Çatı penceresini de kesiyorum. Burada yağlı kağıdın üzerinde kesmeye dikkat edin. Ayrı bir yerde kesip de yağlı kağıdın üzerine almaya çalışırsanız hamurunuz eğri büğrü olacaktır. Artan hamurları alıyorum ve yağlı kağıdı sürükleyerek fırın tepsisine yerleştiriyorum. Evimin camları için sarı renkli şekerlerimi havanda eziyorum. Ben burada sarı rengin tonlarını kullandım. Siz dilerseniz kırmızı, yeşil veya mavi şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi kırdığım şekerleri pencere boşluklarına yerleştiriyorum. İlk kurabiye tepsimi 180 derecede 15 dakika kontrollü pişiriyorum. Burada dikkat edeceğiniz nokta 15 dakika dolmadan küçük kestiğiniz hamurları daha önceden fırından çıkartın. Yoksa yanabilir. Evin alt kısmını ve çatı kısmını da kestim. Evin ön ve arka kısmını da kesiyorum. Pencere ve kapı boşluklarını da kesiyorum.
1,5 litrelik su şişesinin kapağıyla evin çatı penceresini yapıyorum. Evin arka kısmını kapakla açıyorum. Buradan ışıkların kablosunu çıkartabilmek için. Tüm pencerelerin kenarlarına küçük kareler kesiyorum. Çatının bir tarafını da kare şeklinde kesiyorum. Pencereme yapıştırabilmek için. Evin ön kısmındaki pencereleri ve kapıya da şekerlerimi koyuyorum. Şekerler eridikten sonra kurabiyelerimiz kolay çıkıyor. Yapışma olmuyor, korkmayın. Kurabiyelerimizi kullanmak için soğumaya bırakıyoruz. Siz dilerseniz bir gün önceden yapabilirsiniz. Şimdi evimizi yapıştırmak ve kar görüntüsü vermek için royalizingimizi yapıyoruz. 4 su bardağı pudra şekerimi elekten geçiriyorum. Ben merenk tozu kullandım, yani yumurta akı tozu. Çünkü çiğ yumurta akıyla yaparsanız bakteri üretimine sebep olursunuz. O nedenle yumurta akı tozu en sağlıklısı. 5 yemek kaşığı merenk tozu ekledikten sonra bir spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra azar azar su ilavesi yaparak kıvamını sağlıyorum. 6-7 yemek kaşığı kadar ılık su ekliyorum. Ancak suyu azar azar ekliyorum ve mikserle çırparak kıvamına bakıyorum. Eğer royalizinginiz çok katı olursa su ilave edebilirsiniz. Çok sıvı olursa da pudra şekeri ilavesi yapabilirsiniz. Ancak bu ölçü bana fazla geldi. Açıklama kısmında yarı yarıya tarifini yazdım. Siz o ölçüde yaparsanız royalizinginizde artma olmaz. Kaşıkla yukarıdan akıttığınız zaman yavaş yavaş aşağıya doğru uzuyorsa royalizinginiz olmuş demektir. Çok sıvı bir kıvam elde etmeyin. Royalizingimin bir kısmını sıkma torbama alıyorum ve ağzını sıkıca bağlıyorum. Artan royalizingime 1 çorba kaşığı pembe pudra şekeri ekliyorum ve mikserle çırpıyorum. Royalizingin kıvamını görmek için ortadan bir çizgi çekin. 10'a kadar saydığınız zaman çizgi kayboluyorsa royalizinginiz olmuş demektir. Poşetin ağzını sıkıca bağlamanız önemli çünkü royalizing çabuk kuruyan bir madde. Hava ile temas ettiği zaman çabuk kurur. Bardakların içerisine ıslak peçete koydum. Bu yöntemle sıkma torbasının ucunun kurumasını engelliyoruz. Royalizing ile kurabiyelerimizin pencerelerini süslüyoruz. Boşlukları kürdanla düzeltebilirsiniz. Buzlanma görüntüsü vermek için royalizingim kurumadan üzerine toz şeker serpiştiriyorum. Evin ön tarafını da süslüyorum. Süsleme işini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu sizin hayal dünyanıza bağlı. Royalizing ile kaba süslemelerimi yaptıktan sonra detaylara geçmek için biraz kurumalarını bekliyorum.
Benmari usulü erittiğim çikolatayla kardan adamın gözlerini, ağzını ve düğmelerini yapıyorum. Tabii ki imza levhamız da olmazsa olmaz. Yağlı kağıdın üzerine kaba taslak benmari usulü erittiğim çikolatayla ağaç yapıyorum. Üzerine pudra şekerimizi de eliyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Royalizing'imizi çatı kenarlarına sürerek çatı penceremizi de yapıştıralım. Kuruyan pencere kenarlarına beyaz royalizing sıkarak inci görünümü veriyorum ve onları da yapıştırıyorum. Şimdi evimizi birleştirme zamanı. Alt tabana royalizing sıktıktan sonra arka duvarımızı yerleştiriyoruz ve önüne bardak koyuyoruz. Yan duvarları yapıştırmak için de alt tabana royalizing sıkıyoruz ve duvarın kenar kısmına da royalizing sıktıktan sonra yan duvarımıza yapıştırıyoruz. Bardakla destek sağlıyoruz. Ben bu işlemi yaparken sırasıyla gittim. Önce arka duvarı yapıştırdım. Bir 10-15 dakika bekledim. Daha sonra bir duvarı yapıp bekledim. Daha sonra bir duvarı yapıp bekledim. Eğer bir anda hepsini yapıştırmaya çalışırsanız eviniz düşebilir. Evin her bir duvarını yapıştırdıktan sonra kenarlarına royalizing sıkıyorum. Böylece yapışmasını sağlamlaştırıyorum. Bardaklardan destek almayı unutmayın. Evinizin yapışmasını dengede tutan yegane yardımcılarımız onlar. Çatı kısmının kenarlarına da royalizing sıkıyoruz ve yapıştıracağımız kurabiyemize de royalizing sıkıp yapıştırıyoruz. Burada evin içerisinde bir bardak unutmuşum. Çatı kısımlarına da royalizing sıkarak kar görüntüsü veriyorum. Bir poşet krem şantiyi bir çay bardağı su ile çırpıyorum ve evin etrafına kar görüntüsü veriyorum. Ben evimi böyle süslüyorum. Evi süslemesi size kalmış. En son kardan adamımı ve isimliğimi koyuyorum. İsimlik çok güzel ayakta duruyordu ve yapışmıştı. Ancak evimi kapattığı için alt tarafını kırmak zorunda kaldım. Ve kurabiye evimiz hazır. Bu benim kurabiye evi ikinci yapışım. İlk yaptığım zaman her şey güzeldi. Ancak sadece evi yapıştırmakta zorluk çekmiştim. Şimdi ise tüm püf noktalarıyla ve yapıştırma garantisiyle kurabiye evim sizlerle. Bu eve hayali evim diyebilirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup gönderilerimi beğenirseniz sevinirim.